Herkese merhaba. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bu hafta farkındalık haftası. Hayatımızdaki bazı konuları toparlayacağız. Bunu yaparken kendimize güvenmeliyiz. Fadime İpek Birel ben. Astroloji Günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 5-11 Eylül 2022 arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlar etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Bu haftanın en önemli konusu Balık burcunda hafta sonunda gerçekleşecek olan dolunay olacak. 2 Mart 2022'de yeni ayla başlayan konular bu dolunayla sonuçlanacak. Burçlar kısmında detaylarını anlatacağım. Yeni ay ve dolunaylar 6 ayda bir aynı burç üzerinde olur. Yeni ay hangi burçta olursa 6 ay sonra aynı burçta dolunay gerçekleşir. Mart 2022'de Balık burcunda yeni ay olmuştu. Özellikle sezgiler, spiritüel konular, sanatla ilgili alanlar, psikolojiyle ilgili alanlar, içsel dönüşümlerle ilgili konular, içsel enerjiyi anlamakla ilgili konular, hayal etmekle ilgili konular, hayal gücünü kullanmakla ilgili konularda yenilikler karşımıza çıktı. Bunları anlamaya çalıştık, kabullenmeye çalıştık. Şimdi bunları sonuçlandıracağız. Bu dolunayda Neptün etkisi fazla olacak. Bu nedenle bitmesi gereken konularda saplantılı durumlar olabilir. Gerçekle sanal arasında kalıp kararsızlıklar yaşanabilir. Gerçeği kabullenmek zor olabilir. Bu durum bazı şeyleri bitirme konusunda bizi zorlayabilir. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında değişimler olması gerekiyordu bazı konularda. O zaman eksik kalan konular karşımıza bu hafta çıkabilir. Bu konuları bu hafta toparlamak daha kolay olacak. Bu haftaki dolunaydan en çok etkilenen burçlar Balık burcu, İkizler burcu, Yay burcu, Başak burcu olacak. Bu burçlar son 2 senedir, son 6 aydır hayatlarında köklü yenilikleri başlattılar. Eski konular kapandı. Şimdi bunların farkına varacaklar. Bunlarla ilgili farkındalıkları da artacak. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda sanatçılarla ilgili değişimler olabilir. Bazı sanatçıların, psikolojik alanındaki liderlerin, spiritüel alandaki liderlerin, yazarların, arkeologların kayıplarına da bu hafta şahit olabiliriz. Mars hala İkizler burcunda ilerliyor. Mart 2023'e kadar da bu burçta ilerleyecek. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda yolculuklar daha fazla olacak. Araçlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Araba, bisiklet, motor gibi konularda yeni düzenlemeler yapılacak. Bu araçların kazalarına daha fazla şahit olabiliriz. Bu hafta iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında yeni düzenlemeler yapılabilir. Bu alanlarla ilgili konular sonuçlandırmak bu hafta kolay olacak. Bu hafta ilk eğitim konularıyla ilgili dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda bazı konular toparlanacak. Bu konularda eksik kalan konular tekrar gündeme gelip tamamlanacak. Merkür bu hafta Terazi burcunda ilerliyor. Hafta sonundan itibaren de Merkür Terazi burcunda retrosu başlayacak. Başak burcunda retro devam edecek. 2 Ekim 2022'de Başak burcunda retro bitecek. Bir gezegen retro yaptığı zamanlarda gezegen yavaş ilerliyor demektir. Retro yavaş demektir. Retro geçmiş demektir. Bu nedenle o gezegenin etkileriyle ilgili bizim de yavaş ilerlememiz gerekiyor. O gezegenin etkileriyle ilgili eskiden yarım kalmış konuları tamamlamamız gerekiyor demektir. Merkür, iletişim, medya, lojistik, pazarlama, ilk eğitim yılları, detaylar, kısa yollar, araba, bisiklet, motosiklet, kardeşler, akrabalar veya yakın çevredeki kişilerle ilişkilerle ilgilidir. Bu hafta sonundan itibaren bunlarla olan ilişkilerimizde daha yavaş ilerlemeliyiz. İletişimde yavaş olmalıyız. Yavaş konuşup dikkatle dinlemeliyiz. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında tutulmalar İkizler burcu ve Yay burcu aksında gerçekleşmişti. Özellikle değişken burçların hayatında değişimler olması gerekiyordu. Yani İkizler burcu, Yay burcu, Balık burcu ve Başak burcunun bu hafta özellikle bu burçlar haritanızda var ise haritanızda olduğu alanlarla ilgili değişiklikler tamamlanacak. Burçlar kısmında detaylarını anlatacağım. Kasım 2021'den beri tutulmalar Boğa burcu ve Akrep burcu aksında ilerlemeye başladı. Bu nedenle geçen sene sonundan itibaren sabit burçların hayatında değişimler başladı.
yani Akrep Burcu, Boğa Burcu, Aslan Burcu ve Kova Burcu'nun bu değişimler olmak zorunda. Ancak sabit burçlar bunu kabullenmekte biraz zorlanıyor. Bu nedenle değişimler de bazen güzellikle değil zorlukla oluyor. Bu zorluklar psikolojik ve bedensel sorunlara neden olabiliyor. Bu yüzden sabit burçlar değişimlerin olması gerektiğini artık anlamalı. Ekim sonunda ve Kasım sonunda bir güneş tutulması ve bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmalar hepimizin hayatında, özellikle sabit burçların hayatında köklü değişimleri hem tetikleyecek hem de netleştirecek. Bu yüzden bu değişimin planlarını şimdiden yapmak gerekiyor. Yoksa karşımıza çıkacaklara mecbur kalabiliriz. Ülkemizin burcu da Akrep Burcu, biliyorsunuz. Ülkemizde de değişimler olmak zorunda. Sabit burç olduğu için ülkemizdeki değişimi yapmak da zor olacak. Ancak Ekim sonu ve Kasım başında değişimin olması gerektiğini çok net göreceğiz. Eğer kabullenirsek daha kolay bir geçiş sağlanacak. Eğer kabullenmezsek değişim zor olabilir. Avrupa Birliği'nde değişimler olmak zorunda, yeni düzenlemeler yapılmak zorunda. Ekim ve Kasım aylarında Avrupa Birliği bunu daha net görecek. Avrupa Birliği'nde değişimler yaşanacak. Almanya'da değişimler olmak zorunda, özellikle iç siyasette değişimler olmak zorunda, para biriminde değişiklik olmak zorunda. Almanya'da parayla ilgili düzenlemeler yapılmak zorunda. Amerika 2008'den beri özellikle finans konusunda bazı gizli kapaklı oyunlar içinde olmaya başladı. Bu gizli kapaklı oyunlar bu sene Amerika'nın deprem yaşamasına neden oldu. 2013'te parayla ilgili başlayan süreç şimdilerde sonuçlanacak. Dolarla ilgili düzenlemeler Ekim-Kasım aylarında yapılacak. Bu düzenlemeler dünyada para piyasalarında büyük değişimlere neden olacak. Bu hafta Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor. Sağlık alanları, kamu alanları, hizmet alanları, eğitim alanları, yaşlılarla ilgili alanlar, evcil hayvanlarla ilgili alanlardaki konularda bazı sonuçlanmalar gerçekleşecek. Bu hafta özellikle sağlıkla ilgili de bağırsak sorunlarına dikkat etmek gerekiyor. Bu hafta para konusunda şanslı burçlar Başak Burcu, Aslan Burcu, Boğa Burcu, Koç Burcu ve Balık Burcu olacak. Bu hafta aşk konusunda çok fazla detaycı düşünceler var. Aşk ilişkilerinde mantıklı düşünceler var. Bu hafta aşkta şanslı burçlar Başak Burcu, Boğa Burcu ve Balık Burcu olacak. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz de kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Şimdi 5-11 Eylül 2022 arasındaki gökyüzü transitlerin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla olan ilişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Belki tartışma yaşamış olabilirsiniz. Bu sizin psikolojinizi çok etkileyecek. Sağlığınıza dikkat edin. Bu hafta sağlık konuları gündemde. Sizin sağlığınız olabilir, çevrenizdekilerin sağlığı olabilir, eşinizin sağlığı olabilir, kardeşlerinizin sağlığı olabilir. Bu konularda güzel haberler var. Bunlarla ilgili daha fazla para harcama konusu da var. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründe işi olanlar bu hafta bu işlerden daha fazla para da kazanabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili alanlarda bu hafta daha fazla para harcanabilir. Bu alanlardaki konularda çok detay düşüneceksiniz. Bu detay sorunlara neden olabilir. 2012'den beri kendi içinizdeki duyguları anlamakta hep zorlandınız. Duygusal olarak kendinizi eksik hissettiğiniz, yetersiz hissi oldu.
Kendinizi anlatmakta zorlandınız. Bu durum bazen psikolojinizde zorladı. Psikolojik olarak zor süreçler yaşadınız. Sene başından beri de duygusal konularda daha hassas oldunuz. Olaylara daha duygusal yaklaşmaya başladınız. Duygularınızı göstermekte zorlandınız. Bu hafta kendi içinizdeki konulara odaklanacaksınız. İçinizdeki enerjiyi anlamaya çalışın. Ona güvenin. Kendinize, duygularınıza güvenmeyi öğrenin. İçinizdeki enerjiyle sanatçı, sporcu, yaratıcı yönünüzü daha iyi kullanacağınıza güvenin. Bu hafta ikili ilişkilerde görüşmeler daha fazla olacak. Bu görüşmelerde daha fazla detay düşünceler olacak. Konuları detaylarıyla düşüneceksiniz. Bu ilişkilerde bazı gerginliklere neden olabilir. Eş veya ortakla ilgili imza gerektiren konular var. Bunlarla ilgili belgeleri imzalamadan önce kontrol etmekte fayda var. Bu belgeleri imzalama konularını daha sonra bırakmanızda fayda var. Hafta sonundan itibaren ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar olacak. Bu nedenle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Görüşmelerde daha yavaş olun. Karşınızdakini dinlerken daha yavaş olun. Ona anlatacağınız konularda daha yavaş olun. Yeni iş arayanlar, iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili konularda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirin. Sene ortasından beri Jüpiter burcunuzda, şimdilerde ise retro halinde. Sene ortasından beri bazı konuları biraz abarttınız. Şimdi bunların neler olduğunu düşünün. İlerleyen zamanlarda Jüpiter düz hareketine geçtiğinde bu konuları abartmamanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Sene başından beri teknolojiyle daha fazla ilgilenmeye başladınız. Teknolojik konularda yatırımlar yapmanız gerekiyordu. Bu konularda disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Bunları anladıysanız sağlam temeller kurdunuz. Şimdilerde bunlarla ilgili eksik tarafları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Anlamadıysanız şimdilerde bunlarla ilgili iyi düşünün, muhakeme edin. Kasım'dan sonra bunlarla ilgili çalışmalara hız verin. Sağlam temeller kurun. Çünkü önümüzdeki senelerde bu konular sizin gelişmenize, daha fazla para kazanmanıza yardımcı olacak. Mayıs 2022'den beri para konusunda farkındalıklarınız arttı. Farklı alanlardan para kazanacağınızı görmeye başladınız. Belki bununla ilgili yatırım yaptınız. Bu hafta bununla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Sanat, psikoloji, spiritüel alanlarla ilgili konularda yatırımlar yaptıysanız bu hafta bu konulardaki sonuçlar sizi mutlu edecek. 2008'den beri iş, kariyer, eğitim alanlarında gizli kapaklı olaylar içinde oldunuz. Bu bazen psikolojinizi bozdu, bazen aniden işinizi kaybetmenize neden oldu. Bu hafta bunları düşünün. İş, kariyer, eğitim konularındaki karamsar, kuşkucu duygularınızdan vazgeçin. Geçmişten gelen birikimlerinize güvenin. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında iş, kariyer konularıyla ilgili konular toparlanacak, imzalar atılabilir. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verin. İş görüşmelerinde başarı var. Hafta ortasında sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Bu alanlardaki konularda bazı konular sonuçlanacak. Hafta ortasında arkadaş ilişkilerinizde anlaşmazlıklar yaşanabilir. Anlatırken, anlarken yavaş olun. Haftanın son günü dolunay etkisi var. Bu sizi ruhsal olarak yorabilir. Kendinize zaman ayırın. Kendinizi çevreden soyutlamak isteyeceksiniz. Ruhsal olarak içinizdeki bazı konularla yüzleşme zamanı. Bunu yapın. Çünkü yeni ilişkiler başlayacak. Geçmişteki kendi benliğinizde yetersiz bulduğunuz konuları geride bırakın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz.
Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde para konusu var. Parayla ilgili hızlı gelişmeler var. Geçmişte yarım kalmış beklediğiniz para var ise bu hafta elinize geçebilir. Geçen seneden beri parayla ilgili düşünceleriniz değişti, yatırım planlarınız değişti. Artık farklı düşünmeye başladınız. Artık farklı alanlardan para kazanmaya başladınız. Bu haftada kazançlı olacaksınız. Bu hafta finans konularıyla ilgili görüşmeler daha fazla olacak. Bu hafta yatırım konuları da gündemde. Daha önceden düşünüp plan yaptığınız alanlardaki konuları toparlamak kolay olacak. Bu hafta gündemimizde aşk var. Aşkta güzel duygular var. Aşkta biraz fazla ego da var. Duygusal konularda inatlaşmalar yaşanabilir. Aşkta mantıklı ve detay düşünceler var. Duygularda maddi konular daha fazla olacak. Duygusallığı maddi konular belirleyecek. Aşk ilişkilerinizde ciddi adımlar atılabilir. Mantıklı kararlar da alınabilir. Sağlık konusunda görüşmeler yapılacak. Eski sağlık konuları bu hafta tekrar gündeme gelip sonuçlanabilir. Sağlıkla, kamuyla, eğitim sektörüyle, hizmet alanlarıyla ilgili konularda imzalar söz konusu ise eskiden yarım kalmış konuları toparlayın. İmzaları atmak için Ekim'in ilk haftasını bekleyin. Bu hafta çocuklarla daha fazla ilgileneceksiniz. Çocuklarla ilgili konularda başarı var, güzel haberler var, güzel gelişmeler var. Çocuk konusunda duygusal konularda gündemde duygusallık çok fazla olacak. 2012 senesinden beri sosyal mecralarda, sosyal alanlarda kendinizi yetersiz hissettiniz. Bu alanlarda adım atıp belki de yarım bıraktınız. Bu alanlardaki kendinize güvenmediniz. Sene başından beri de sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili konularda yeni adımlar attınız, yeni başlangıçlar yaptınız. Şimdi bu başlangıçları sonuçlandırma zamanı, kendinize güvenmeyi öğrenme zamanı, hislerinizi, duygularınızı bu alanlarda daha fazla ifade edebileceğinizi görün. Buna inanın çünkü bunu yapabilecek yeteneğiniz var. Yeni aşk arayanlar, yeni aşkı bulmak kolay olacak ancak aşkı bulsanız da detaylarını düşünmekten duygularınızı açıklamak zor olacak. Duygusallıkta detay düşünmekten ve mantıklı düşünmekten vazgeçin. 2008'den beri eğitimle ilgili alanlarda gizli kapaklı olaylar yaşadınız. Bu olaylar bazen bu alanlarda sorunlar yaşamanıza neden oldu. Belki eğitim hayatınızda bitişlere neden oldu. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Doğum haritanızda Boğa burcunun son derecelerinde ise eğitimle ilgili alanlarda sene başında yaşadığınız gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Bu nedenle eğitimle ilgili konuların bittiğini kabullenin. Geçen sene sonundan beri hayatınızda birçok konuyu toparlamanız gerekiyordu. Bitmesi gereken konularda adım atmanız gerekiyordu. Mayıs 2022'de bunu daha iyi anladınız. Hayatınızda 180 derece değişimler var. Bunları anlayın, kabul edin, değişimlerle ilgili plan yapın, değişimlerin kontrolünü elinize alın. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlarda satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında yurt dışı ile şehir dışı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Aniden karar alıp uzun yolculuklara da çıkabilirsiniz. Hafta başında eğitimle ilgili konular gündemde olacak. Eğitimle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Eğitimle ilgili konularda başarı var. Hafta ortasında iş, kariyerle ilgili konularda yoğunluk var. İşlerinizle ilgili konular kolayca toparlanabilir. İş görüşmeleri için hafta ortasına randevu verin. Görüşmelerinizde, pratik düşüncelerinizde kolay çözümler üretilecek. Hafta sonunda arkadaşlarınızın hayatında bazı konular sonuçlanabilir. Onların yanında olun. Sosyal mecralarla ilgili düşüncelerinizde bazı şeylerin daha fazla farkına varacaksınız. Hafta sonunda kendinize güvenin. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda yoğundunuz, yoruldunuz, hayatınız hızla akmaya başladı. Geçen senelerde yarım kalan birçok konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Bu hafta bu konuları toparlamak kolay olacak. 2013 senesinden beri iş, kariyer, eğitim konularında kendinizi yetersiz ve eksik hissettiniz. Fikirlerinizi anlatmaktan çekindiniz, hayallerinizi söylemekten çekindiniz. Aslında iş, kariyer, eğitim konularında hayalleriniz çok güzel. Bu hayalleri gerçekleştirme yeteneğiniz de var ancak kendinize güveniniz yok. Sene başından beri de iş, kariyer, eğitim hayatınızda yeni alanlar, yeni sistemler, yeni yöntemler karşınıza çıktı. Bunu erken fark ettiyseniz iş, kariyer, eğitim konusunda değişimleri kolayca tamamladınız. Ama fark etmediyseniz iş, kariyer değişikliği konusunda zorlandınız. Eski sistem, eski yöntem ve eski iş alanlarınızda kalmak istediniz. Bu da sizi belki mutsuz etti. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. İş, kariyerle ilgili yenilikleri kabullenmek zorunda kalacaksınız. İş, kariyer, eğitim konularında köklü değişimler bu hafta tamamlanacak. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemde. Onların hayatında değişimler olabilir. Bunu kabullenin. Ebeveynlerinizle ilgili parasal olarak da güzel gelişmeler var. Ev alma, ev satma, ev taşıma, evde tadilatlar yapmak için de güzel bir hafta. Bu işlemlerinizi bu hafta toparlamak kolay olacak. Ancak bu işlerde fazla detaya takılmayın, yoksa işlemleriniz uzayabilir. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Buna dikkat edin. İmza gereken konularda daha dikkatli olun. Evliliğinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili konularda gündemde, bunlarla ilgili hızlı adımlar atılabilir. Bazı konular sonuçlanacak. Eş veya ilişki konusunda mantıklı kararlar alınacak. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında zaten ilişkiler konusu sürekli gündemimizdeydi. Başlaması gereken konular vardı, bitmesi gereken konular vardı, yenilenmesi gereken konular vardı. Bunları yapmadıysanız bu hafta bunları tamamlamak kolay olacak. Özellikle iş, kariyer, eğitim alanlardaki ilişkilerde bitişler ve başlangıçlar var. 2008'den beri eş veya ortakla ilgili para konularında gizli kapaklı olaylar içinde oldunuz. Eş veya ortakla ilgili para konularında aniden bitişler oldu. Gizli kapaklı olaylar nedeniyle parasal kayıplar belki yaşadınız. Bu sene başında yaşanan benzer konular bu hafta tekrar gündeme gelebilir. Giden paraların gelmeyeceğini artık kabullenin. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapılacak. Bunlarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Aşk ilişkinizle ilgili ay sonunda yeni kararlar alınabilir. Sene başından beri uzun yollar, uzak yerler, uzun yolculuklarla ilgili konular gündeminizdeydi. Bu konularda karamsar düşünceler içinde oldunuz. Uzaklara gitmek konusunda ya da gitmeyip kalmak konusunda kararsız kaldınız. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Kasım'dan sonra uzaklarla ilgili konularda sağlam temeller oluşturacaksınız. Bu hafta eğitim konularında yoğunluk var. Bazı konular sonuçlanacak. Eğitim konularında sağlam temeller atacağınız bir süreç yaşayacaksınız. Doğum haritanızda ikizler burcu 6 derece ise sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki, e-ticaret gibi alanlardaki konularda şans var. Bu alanlarda bazı konular biraz fazla abartabilirsiniz. Bunu yapmayın. Mars burcunuz veya Satürn burcunuz ikizler burcu ise bu hafta iş, kariyer, eğitim konularında yoğun olacaksınız. Eğer işiniz yoksa kesinlikle iş bulabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi yine astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz.
Hafta başında hukuksal konularla ilgili sonuçlar alınabilir. Son 2 senedir gündemimizde olan sorunlu giden evliliğinizle, ortaklığınızla ilgili hukuksal süreç tamamlanabilir. Borç alacak konuları eş veya ortaklarla ilgili parasal konularda sonuçlanabilir. Hafta ortasında uzun yolculuklar var, uzaktan beklenen haberler alınabilir. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda sonuçlanacak, eğitimle ilgili başarı var. Hafta sonunda evinizde zaman geçirme var. Ev, aile, ebeveynler ve eş konusunda bazı konular netleşecek, sonuçlanacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Geçen haftadan beri depresif durumlar var. Bu hafta biraz daha iyi olacaksınız. Ancak hala kendi içinizdeki enerjiyi anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü içinizde büyük bir enerji var. Sanki patlamaya hazır bomba gibi hissedebilirsiniz. Bu enerjiyi harekete geçirin. Özellikle eğitim, uzun yolculuklar, iletişim, medya, lojistik, pazarlama konularıyla ilgili konuları toparlamak bu hafta kolay olacak. Bu konulara odaklanın. Sene başından beri eğitim konularında yeni adımlar attınız, yeni başlangıçlar yaptınız. Eğitimle ilgili konularda farkındalığınız arttı. Artık daha farklı düşünmeye başladınız. Bu hafta eğitim konuları toparlanacak. Sene başından beri uzun yollar, uzak yerler, uzun yolculuklarla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Bu yenilikleri anlamaya çalıştınız, hayatınıza katmaya çalıştınız. Bu hafta bu konular artık sonuçlanacak. Eğitimle ilgili Şubat 2023'ten sonra hayatınızda yeni bir sınanma dönemi de başlayacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konular gündemde olacak. Onlarla olan ilişkilerde güzel gelişmeler var. Duygusal zamanlar var. Duygularda mantıklı kararlar var. Kardeş, akraba veya yakın çevredeki kişilerin duygusal hayatıyla ilgili değişimler var. Bu değişimlerde onların yanında olabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Yeni aşk başlayabilir. Bu aşkta mantıklı düşünceler var. Detaylara fazla takılmayın. Bu hafta ev, aile, ebeveynler ve eşle ilgili konularda görüşmeler var. Ev alma, ev satma, ev taşıma ile ilgili imzalarda yavaş adımlar atın, yoksa sorunlar yaşanabilir. Son haftalarda kendi içinizde çok fazla konuşmaya başladınız. Bu konuşmaları yazıya aktarın, yazdıklarınızı okuyun. Böylece bazı şeyleri biraz fazla büyüttüğünüzü göreceksiniz. Son haftalarda kendi içinizde mücadeleler halindeydiniz. Kendinizle hesaplaşma halindesiniz. Bu sizin psikolojinizi bozabilir. Bunu yapmayın. Bu enerjiyi kendinizi tanımaya harcayın. Kendinizle ilgili adımlar atma planları yapın. Kendinizi yenileyin. 2008'den beri ilişkilerinizde gizli kapaklı olaylar içinde olduğunuz, bu bazen ilişkilerinizi bitirmenize neden oldu. Sene başında ilişkilerinizle ilgili bazı gizli kapaklı olaylar yaşanmış. Bu hafta bunlar ortaya çıkabilir. İlişkiniz bitebilir. Bu ilişkinin tamamen bittiğini kabullenin. Sene başından beri yeni yatırım planları yaptıysanız, teknolojik alanlarla ilgili klasik yatırım araçlarından farklı alanlarda yatırımlar yaptıysanız, bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Doğrularını, yanlışlarını görmeye çalışın. Kasım ayından sonra yeni yatırım konuları gündeme gelebilir. Şimdi çıkaracağınız derslere göre doğru adımlar atılabilir. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz.
Hafta başında ikili ilişkilerle yoğunluk var. Kardeş, akraba, komşu ilişkilerinde karamsar düşünceler olabilir. Bu düşüncelerden uzak durun, ön yargılı olmayın. Hafta ortasında finansal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Biraz fazla harcama yapılabilir. Uzun zamandır gündemde olan yatırım konuları tamamlanabilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçlerde tamamlanabilir. Haftanın son gününde uzun yolculuklar var. Eğitimle ilgili konularda sonuçlanmalar var. Eğitimde başarı var. Uzak yerlerle ilgili bazı konularda sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda para konuları gündeme gelmeye başladı. Bu haftada parayla ilgili güzel gelişmeler var. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Bu hafta para konusunda en şanslı burç sizsiniz. Bunu iyi değerlendirin. Yatırım fikirlerinizi gündeme alın. Sene başından beri finansal olarak zor süreçler geçirdiniz. Eşinizin, ortağınızın parasıyla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kaldınız. Belki hukuksal süreçlerle karşılaştınız. Bu hafta bu konular sonuçlanacak. Bu konulardan beklediğiniz para karşınıza çıkabilir. Sene başından beri yeni yatırım konularıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Yeni yatırım fikirleri geliştirdiniz. Bu hafta bu konular toparlanacak. Yatırım planlarında sonuçlanmalar var. Geçen haftalardan beri arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bazı sorunlar yaşadınız. Onlarla olan ilişkilerinizde ani kararlar aldınız. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bu haftada sınanma var. Bu hafta arkadaş ilişkilerinizde gergin durumlar yaşanabilir. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Arkadaşlarla yapılan planlar sonuçlanabilir. Geçen haftadan beri sosyal mecralarda hızlı adımlar attınız. Bu hafta sosyal mecralardaki işlerinizde daha sağlam adımlar atılabilir. Daha önce başladığınız projeler tamamlanabilir. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili görüşmeler yapılabilir. Bu alanlardaki işlerde sonuçlanmalar var. Bazı konularda bitişler var. Yeni iş arayanlar, yemek sektörü, hizmet sektörü, kamu sektöründe, iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında işler karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirin. Bu alanlardan beklediğiniz haberler var ise bunlardan cevap alınabilir. Hemen başlangıç yapılabilir. Bu hafta kardeşler, akrabalar, yakın çevredeki kişilerle görüşmeler var. Bu görüşmelerde iletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Bu sizi bazen yorabilir. Görüşmelerde bazı konular sonuçlanacak. 2008'den beri sağlığınızla ilgili çok fazla ilgilenmek zorunda kaldınız. Çoğu zaman sağlık sorunlarıyla mücadele ettiniz. Her seferinde küllerinizden yeniden doğdunuz. Aslında sağlam bir vücuda sahipsiniz, güçlü bir bedene sahipsiniz. Ancak psikolojinizi etkileyen konulardan bedeniniz çok çabuk etkileniyor. Çünkü psikolojinizi bozan konuları herkesle paylaşmayı sevmeyen birisiniz. Bu da içinizde birikenlerin sağlık sorunu olarak ortaya çıkmasına neden oluyor. Sene başında sağlığınızla ilgili gelişen bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Yine küllerinizden yeniden doğacaksınız. Bunun için çevrenizdeki kişilerden destek alın. Çünkü ikili ilişkilerden öğreneceğiniz gereken konular var. Onlar psikolojinizi eğitecekler. Sene başından beri kendinizi ilişkilerle ilgili konularda karamsar ve kuşkularla doldurdunuz. Karşınızdaki kişi veya kişilere güvenmediniz. Aslında onlar sizi eğitmeye çalıştı. Size bazı hayat derslerini vermeye çalıştı. Çünkü özel ilişkinizle ilgili bazı şeylerin farkına varmanız gerekiyordu. Bunları görmeniz gerekiyordu. Karşınızdaki kişi veya kişiler bunu size anlatmaya çalıştı. Şimdi bunları muhakeme etme sürecindesiniz. Kasım'dan sonra karşınıza çıkan kişilerin sizi eğitmesine izin verin. Böylece ilişkilerinizi düzenlemeniz daha kolay olacak. Doğum haritanızda Aslan Burcu 6 derece ise yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili, uzak yerlerle ilgili konularda sonuçlanmalar var.
Doğum haritanızda 18 derece Aslan burcu var ise iş, kariyer, eğitim konularında ani değişimler yaşanabilir. Buna hazır olun. Doğum haritanızda Aslan burcu 24 derece ise para konusunda aldanma ve aldatılmalar var. Para kayıpları yaşanabilir. Dikkatli olun. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sağlığınıza dikkat edin. Dişler, kemikler, dizler ve bağırsaklarla ilgili sağlık sorunlarına dikkat edin. Sağlıkla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında ikili ilişkilerde yoğunluk var. Bu özel ilişkiniz olabilir, işle ilgili ilişkiniz olabilir. Bazı konular sonuçlanabilir. Hafta sonunda çok fazla harcama yapılabilir. Eş veya ortakla ilgili para konusunda sonuçlanmalar var. Hukuksal süreçler tamamlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak duyuyor olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş burcunuzda bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta bulunduğunuz ortamlarda güneş gibi parlayacaksınız. Enerjiniz yüksek olacak. Bu hafta ilişkilerle çok fazla sınanacaksınız. Güneşin enerjisinden faydalanın. Enerjinizi depolayın. Yoksa gücünüz zorlanabilir. Sene başından beri özellikle ilişkiler konusunda değişiklikler vardı. Bu özel ilişkinizle ilgili olabilir, eşinizle ilgili olabilir, ortağınızla ilgili olabilir. Sene başından beri ilişkilerle ilgili karşınıza çıkan yenilikler bu hafta sonuçlanacak. Bazı şeylerin farkına varacaksınız. Son aylarda sizi üzen, sizi yoran, sonuçlanmasını beklediğiniz ilişkiler konusu sonuçlanacak. Biten bitecek, başlaması gereken konularda başlayacak. Evlilik organizasyonlarınızı bu hafta yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlangıç var. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta para konusunda şans var. Beklenen para elinize geçebilir. Bu hafta para konularını çok fazla konuşacaksınız. Para ile ilgili görüşmeler yapılacak. Bu hafta aşk var. Aşkta duygusallık var. Ancak mantıklı düşüncelerde çok fazla. Duygusal konularda detaylı düşünceler var. Bu düşünceler sizi yorabilir. Duygusal konularda karar almak zor olabilir. Bu hafta sonunda Merkür Retro yapmaya başlayacak. Ekim başına kadar yeni adımlar atmayın. Geçmişteki konuları muhakeme edin. Kendinizde kalıp bazı konuları detaylı düşünün. Geçen haftalardan beri iş, kariyer ve eğitim konularıyla çok yoğundunuz. Bu haftada bu konularda yoğun olacaksınız. Bazı konuları toparlamak ve tamamlamak daha kolay olacak. İş, kariyer ve eğitim konularında 6 ay yoğunluk var. Bu bazen sizi yorabilir. Bazı değişiklikleri yapmak isteyebilirsiniz. İş, kariyer alanında değişiklik yapmak isterseniz bunu hemen gündeme alın. Çünkü yeni iş bulmak şimdilerde daha kolay olacak. Geçen hafta işle ilgili alanlarda tartışmalar yaşanmış olabilir. Bu haftada iş yerinizde bazı tartışmalar yaşanabilir. Böyle durumlarda alandan uzaklaşın. Bu konu çok uzayabilir. Sizin kontrolünüzden çıkabilir. Sakin olun. Çözümü sonraya bırakın. Yeni aşk arayanlar, yeni aşkı bulmanız kolay olacak. Algıları açın. Ancak aşk konusunda fazla detaylı düşünmeyin. Yoksa aşkla başlangıç yapmak zor olabilir. 2008'den beri gizli kapaklı aşk ilişkileri içinde olduğunuz siz mantık insanısınız. Duygularınızı frenleseniz de bu durumlardan kaçamadınız. Gizli kapaklı yaşanan aşk ilişkileri bitmesi gerektiği için de bitti. Bazen bittiğini kabul edemediniz. Belki kabul etmeniz zaman aldı ama biten kesinlikle bitti. Bunu artık anlayın. Geri gelmesini beklemeyin. Sene başında aşk ilişkinizde gizli kapaklı olaylarda yaşandıysa bu hafta bu konular ortaya çıkabilir. Bu aşk ilişkisinin de bittiğini artık kabullenin.
Bu aşk ilişkisi tekrar başlamayacak. Bunu kabullenin. Doğum haritanızda Başak Burcu 18 derece ise yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili, uzak yerlerle ilgili konularda ani değişimler yaşanabilir. Aniden uzun yolculuk yapılabilir. Aniden uzaklardan biri gelebilir. Doğum haritanızda Başak Burcu 24 derece ise iş veya özel ilişkilerinizde aldanma ve aldatılmalar var. Karşınızdaki kişiye dikkat edin. Özellikle para konusunda aldanma ve aldatılmalar yaşanabilir. Mars burcunuz veya Satürn burcunuz Başak Burcu ise bu hafta iş, kariyer ve eğitim konularında sonuçlanmalar var. Bitişler yaşanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Çocuklar konusunda kafanızdaki sorular cevap bulacak. Hafta başında aşk ilişkinizde bazı kararlar alınabilir, ciddi adımlar atılabilir. Hafta ortasında sağlığınıza dikkat edin. Ayaklar, kemikler, solunum yollarına dikkat edin. Bunlarla ilgili sonuçlar alınabilir. Hafta sonunda ikili ilişkilerle ilgili net sonuçlar alınacak. Ancak bu sonuçları kendi içinizde sorgulayacaksınız. Bu sonuçları kabullenmeniz biraz zaman alabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transite burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda eğitimle ilgili alanlarda hızlı adımlar attınız. Yeni başlangıçlar yaptınız. Bu hafta eğitim konularında daha fazla yoğun olacaksınız. Bu konular sizi biraz yoracak. Önümüzdeki 6 ay eğitimle ilgili konularda zorlanma ve yorulma hep olacak. Buna kendinizi hazırlayın. Son haftalarda uzun yolculuklar yapmaya başladınız. Bu haftada uzun yollar, uzun yolculuklar var. Bu yolculuklarda ani gelişmeler yaşanabilir. Bazen gergin durumlar olabilir. Uzun yolculuklarda dikkatli olun. Yavaş ilerlemeye çalışın. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında yurt dışına taşınma, şehir dışına taşınma konularında farkındalığınız arttı. Bu konuları sonuçlandırmadıysanız şimdi bu konularda sonuçlanmalar yaşanabilir. Bu hafta sonundan itibaren Merkür Retrosu başlıyor. İletişim araçlarında sorun yaşayabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde sorun yaşayabilirsiniz. Daha anlayışlı olun. Karşınızdakini dikkatli dinleyin. Bir şey anlatırken daha yavaş ve anlayışlı olmaya çalışın. Böylece iletişimde sorun yaşamazsınız. Sene başından beri sağlıkla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Sağlık konusunda bazen zorlandınız. Çözümler üretmeye çalıştınız. Eski konular karşınıza çıktı. Bu hafta sağlık konuları toparlanacak. Sağlık konuları artık geride kalacak. Sene başından beri sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu iş, kariyer, eğitimle ilgili bir haber olabilir. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili de olabilir. Bu hafta bu konular sonuçlanacak. Son haftalarda içinizde patlamaya hazır bomba var gibi hissetmeye başladınız. Aslında içinizdeki enerji çok fazla. Bunu iyi yönde değerlendirmek için kendi içinize yönelmelisiniz. Kendi değerinizi anlamaya çalışın. Bunu yaparken belki biraz egonuz artacak ama olsun. Psikolojik sorun yaşamaktansa egonuz yükselsin. Kendinize güveniniz artması gerekiyor. Ay sonunda burcunuzda yeni ay gerçekleşecek. Hayatınızda yeni adımlar atmaya başlayacaksınız. Şimdiden planlarınızı da yapın. 2008'den beri evlilikle ilgili gizli kapaklı konularla karşılaştınız. Evliliğe olan inancınızı kaybettiniz. Belki biten evliliğinizi kabullenmeniz zor oldu. Ama bunu kabullenmelisiniz. Biten bitti. Bir daha geri dönmesi mümkün değil.
Sene başında evliliğinizle ilgili gizli kapaklı yaşanan konular bu hafta açığa çıkabilir. Bu evliliğin de bittiğini artık kabullenin. Bu evliliğin düzelmeyeceğini artık kabullenin. Doğum haritanızda Terazi burcu 18 derece ise bu hafta çok fazla harcama yapılabilir. Bazı yatırım konularında ani değişiklikler olabilir. Bu konuları toparlamak kolay olacak. Sene başında ebeveynlerinizin hayatında değişimler oldu, bitişler belki yaşadınız. Bu hafta bu konuda farkındalığınız artacak, kabullenmek daha kolay olacak. Sene başından beri aşk konuları gündemimizdeydi. Aniden başlayan, aniden biten aşk ilişkileri oldu. Bu ilişkilerden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Kendinizi eğitmeniz gerekiyordu. Aşk ilişkinizle ilgili sağlam temeller kurmanız gerekiyordu. Bu hafta bunları muhakeme edin. Tecrübelerinizi iyi anlayın. Kasım'dan sonra aşk konularında hızlı adımlar var. Tecrübelerinize ihtiyacınız olacak. Doğum haritanızda Terazi burcu 20 derece ise son aylarda çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Çocuklarla ilgili sınanma halindeydiniz. Onların hayatında değişiklikler oldu. Bu sizi çok yordu. Çocuklar konusunda disiplinli olmanız gerekiyordu. Çocuklar konusunda planlı olmanız gerekiyordu. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartın. Tecrübelerinizi iyi anlayın. Çünkü önümüzdeki aylarda aynı konular tekrar gündeme gelecek. Tecrübeleriniz çok işe yarayacak. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamdan temin edebilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresine yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında evinizle ilgili değişiklikler tamamlanabilir. Ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu konular sonuçlanacak. Hafta başında hayatınızda büyük bir değişim yaşanabilir. Bazı şeylerin bittiğini artık kabul edin. Hafta ortasında aşk ilişkinizle ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alınabilir. Hafta ortasında çocuklarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Haftanın son gününde sağlığınıza dikkat edin. 5 duyu organı, psikolojiyle ilgili konular var. Sağlık konusunda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda çok fazla para harcadınız. Aslında yatırım yapmanız gerekiyordu. Belki yatırımla ilgili konularda harcama yaptınız. Geçen senelerde sonuçlanmayan yatırım konuları varsa şimdi bu konuları sonuçlandırmak daha kolay olacak. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bu konularda imzalar atılabilir. Bu alanlarda finansal konularda hızlı adımlar atılabilir. Bunlarla ilgili bazı sonuçlar alınabilir. Ameliyat konuları gündemde ise bunlarla ilgili sonuçlanmalar yaşanabilir. Sene başından beri çocuklarla ilgili bazı konularda yenilikler karşınıza çıktı. Bu konuları anlamak bu hafta daha kolay olacak. Bu hafta çocuklarla ilgili konular sonuçlanacak. Belki evinize bebek de gelebilir. Sene başından beri yeni başlayan aşk ilişkinizle ilgili bu hafta sonuçlar alınacak. Aşk ilişkinizde ciddi adımlar atılabilir. Ya bitiş olacak ya da bir sonraki adıma geçilebilir. Yeni aşk arayanlar bu hafta arkadaş ortamında, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni bir aşk başlayabilir. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Aşk konusunda biraz fazla detay düşünebilirsiniz. Bunu yapmayın. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda topluluk önünde güneş gibi parlayacaksınız. Bu alanlarda enerjiniz yüksek olacak. Bu alanlarda işleriniz varsa daha fazla para kazanılabilir. Son aylarda ev alma, ev satma konuları olduysa bu hafta bu konularla ilgili imzalar atılabilir. İmza konularını hafta sonundan önce yapmaya çalışın. Bu hafta kendi kendinize çok fazla konuşacaksınız. Bazı konularda adil ve adaletli olmakla ilgili kendi içinizde muhakeme etme süreci var.
Bu düşüncelerle ilgili Eylül ayı sonunda yeni adımlar atılabilir. 2008'den beri kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili konularda bazı gizli kapaklı konular yaşanmış olabilir. Bu konular size zarar vermiş olabilir. Ancak siz kendi küllerinizden doğan birisiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle yaşadığınız konular artık geride kaldı. Bunu kabullenin. Siz kin tutan birisiniz. Bunu yapmayın. Çünkü bu konular bitti ve gitti. Bunun hesaplaşmasını yapmayacaksınız. Yapmamalısınız. Bu yüzden kin tutarak kendinize zarar vermeyin. Sene başından beri kardeşler, akrabalar, yakın çevredeki kişilerle ilgili bazı kayıplar yaşanmış olabilir. Bu hafta bu konulardaki farkındalığınız artacak. Bu konuları kabullenmek daha kolay olacak. Hemen her videoda bahsediyorum. Kasım 2021'den beri tutulmalar Boğa burcu, Akrep burcu aksında ilerliyor. Bu nedenle hayatınızda birçok eski konuyu düşünüp geride bırakmanız gerekiyor. Son 9 sene, son 18 seneyi iyi anlayın. Hayatınızdaki büyük değişimlerden dersler çıkartın. Bu dersler sizin büyük tecrübeleriniz olacak. Bu tecrübelerinizle şimdi yeni bir 9 sene, yeni bir 18 senenin temelini atacaksınız. Bunu da Mayıs 2023'e kadar tamamlayacaksınız. Bu yenilikler için önceki konuları bırakmayı öğrenin. Sabit fikirli ve sabit düşüncelerinizden sıyrılın. Vazgeçin, yeniliklere yer açın. Sene başından beri ebeveynlerinizden çok şey öğrendiniz. Bazen onlarla ilgili karamsar düşünceleriniz oldu. Sizi anlamadıklarını düşündünüz. Onlardan bir şeyler öğrenmek zor oldu. Bu hafta bunu düşüneceksiniz. Ebeveynlerinizden ve onlarla olan ilişkilerinizden neler öğrenmeliydiniz? Bunu düşüneceksiniz. Bunları iyi anlayın. Kasım'dan sonra bunlar tekrar gündeme gelecek. Bu tecrübelere ihtiyacınız olacak. Doğum haritanızda 18 derece Akrep burcu var ise ilişkilerinizde ani konulara hazır olun. Bu iş ilişkiniz olabilir, özel ilişkiniz olabilir. İlişkilerinizde ani değişimler yaşanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İsme imzalı isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında kardeşleriniz veya akrabalarınızla ilgili konularda sonuçlanmalar var. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında imzalar atılabilir. Hafta ortasında evinizde olmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili konular tamamlanabilir. Hafta ortasında eşinizle ilgili gerginlikler yaşanabilir. Gerginlikler bazı kararlar almanıza neden olabilir. Sakin olmaya çalışın. Haftanın son gününde aşk ilişkinizde bazı kararlar alınabilir. Çocuklarla ilgili konularda da bazı konular sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündemimizde iş konuları var. İş, kariyer, eğitim alanında güneş gibi parlayacaksınız. Enerjiniz yüksek olacak. Ön sıralarda olacaksınız. Bu hafta iş, kariyer, eğitimle ilgili konularda daha fazla para kazanmada var. Son haftalarda ilişkilerle ilgili hızlı adımlar attınız. İlişkiler konusu sizi çok yordu. Bazen tartışmalar oldu, bazen hızlı adımlardan dolayı sorunlar oldu. Bu haftada ilişkiler konusu gündeminizde. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında ilişkilerle ilgili bazı konular eksik kaldı ise bu hafta bunlar gündeme gelebilir. Bu konular toparlanacak ve sonuçlanacak. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündemimizde. Bunlar bu hafta tamamlanabilir.
Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerde bazı konular sonuçlanabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla görüşeceksiniz. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bazı konularda artık sonuçlanacak. Teknolojik ortamlardaki projelerinizi toparlamak daha kolay olacak. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yeni öğrendiklerinizi uygulamak kolay olacak. Bunlarla ilgili konuları toparlamak bu hafta kolay olacak. Önümüzdeki haftadan sonra bu konularda bazı sorunlar yaşanabilir. Bu hafta teknolojik alet ve sistemlerle ilgili konuları sonuçlandırın. Sene başından beri ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündemimizdeydi. Evle ilgili yenilikler yapmanız gerekiyordu. Başka ülkeye, başka şehre taşınma konuları vardı. Bu hafta bu konular tamamlanacak. Sene başından beri ebeveynlerinizin hayatında değişimler oldu. Bunları kabul etmek zor oldu. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Artık bunu kabulleneceksiniz. Farkındalığınız artacak. Kabullenmek için sebepleri daha iyi göreceksiniz. Sene başından beri eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Belki yeni evlendiniz, belki evliliğinizi sorguladınız. Bu hafta eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili konular sonuçlanacak. Hukuksal süreçler var ise bu Ocak ayında netleşebilir. Yeni iş arayanlar bu hafta yeni iş bulmak daha kolay olacak. Beklediğiniz haberleri alıp yeni işe başlayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar iş, eğitim alanında yeni biriyle tanışabilirsiniz. İş arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. 2008'den beri para konusunda gizli kapaklı bazı olaylar yaşadınız. Bu sizin parayla ilgili kayıplar yaşamanıza belki neden oldu. Belki bazı yatırımlarınızla ilgili kayıplar yaşamanıza neden oldu. Bu durumun geçmişte kaldığını artık kabullenin. Psikolojinizi bozmasına izin vermeyin. Sene başında parayla ilgili bazı gizli kapaklı konularla karşılaşmışsınız. Bu hafta bu konular açığa çıkabilir. Sizi üzecek olsa da yaşandı ve bitti diye düşünmelisiniz. Sene başından beri iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili konularda daha disiplinli olmanız gerekiyordu. Daha planlı olmanız gerekiyordu. Bu konularda sağlam temel atmanız gerekiyordu. Bu konular daha önce 2018'de karşınıza çıkmıştı. O tarihlerde başlayan bu konular şimdi sağlam temelleri kurma zamanı olacak. Mars burcunuz veya Satürn burcunuz Yay burcu ise son senelerde değişim yapmadığınız konular tekrar karşınıza çıkabilir. Bu konularda bazı sonuçlar alınabilir. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında parayla ilgili konular sonuçlanabilir. Parayla ilgili güzel haberler alınabilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Onların hayatında bazı konular sonuçlanabilir. Onların yanında olun. Haftanın son gününde ebeveynlerinizle, eşinizle ilgili konular tamamlanabilir. Onlarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transite burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda sağlık konuları daha fazla gündemimizdeydi. Sizin sağlığınız olabilir ya da çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Bu haftada sağlıkla ilgili konular var. Bunlarla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitim sektöründen beklediğiniz haberler var ise bu hafta bunlar haber alabilirsiniz. Bu konular sonuçlanabilir. Bu alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerle yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bazen bunaltabilir, zorlayabilir. İşte değişiklik yapmak zorunda da kalabilirsiniz.
Son haftalarda eğitim konularıyla yoğun olmaya başladınız. Eğitimle ilgili güzel gelişmeler var. Büyük başarılar kazanılabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa bu işlerden bu hafta daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu hafta uzun yolculuklar var. Uzaklarla ilgili bazı konularda sonuçlanmalar var. Uzaktaki duygusal ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler de olabilir. Güzel haberler alabilirsiniz. Bazı konular sonuçlanabilir. Sene başından beri kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla ilişkilerinizde yenilikler karşınıza çıktı. Belki yeni komşular, yeni akrabalar, yeni kardeşler karşınıza çıktı. Kardeşlerle olan ilişkilerinizi yenilemek zorunda kaldınız. Akrabalarınızla ilişkilerinizi yenilemek zorunda kaldınız. Bu hafta bu konular daha fazla gündeme gelecek. Onlarla olan ilişkilerinizde sonuçları alabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Partneriniz var ise birlikte uzun yolculuk yapılabilir, romantik planlar yapılabilir. Yeni iş arayanlar, sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitim sektöründe yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirin. 2008'den beri hayatınızda bitişler ve başlangıçlar hep oldu. Bittim dediğiniz yerden yeniden hayata tutundunuz. Çoğu zaman küllerinizden yeniden doğdunuz. Geçmişi silemediniz ama artık geçmiş geçmişte kaldı. Bunu kabullenin. Kendinizi kinle beslemeyin. Bitmesi gereken konular vardı. Kesin ve net bir şekilde bitti. Bunu kabullenin. Sene başında hayatınızda bazı gizli kapaklı olaylar yaşanmış olabilir. Bu hafta bu konular tekrar karşınıza çıkabilir. Bu konulardaki gizli kapaklı olaylar açığa çıkabilir. Bu her neyse bu konunun bittiğini kabullenin. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında sene başından beri karşınıza çıkan konular bu hafta toparlanacak. Doğum haritanızda Oğlak Burcu 18 derece ise aşk ilişkinizde ani konular karşınıza çıkabilir. Aşkla ilgili konularda bazı konular sonuçlanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacak. Duygularınızla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Aşk görüşmeleri için, iş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçebilir. Parayla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda kardeşleriniz veya yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizde bazı konular sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündemimizde finansal konular var. Bu hafta çok fazla harcama yapılabilir. Aslında bu harcamalar yatırım için yapılabilir. Son zamanlarda yatırım konularında başlangıçlar yaptıysanız bu hafta bu konular sonuçlanacak. Ameliyat konuları varsa, estetik ve güzellikle ilgili konular var ise bunlarla ilgili bu hafta daha fazla para harcanabilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bu konularda bazı yatırımlar, bazı konular sonuçlanabilir. Bu konularda parasal alanlarda olumlu gelişmeler var. Son haftalarda aşk konusu gündemimizdeydi. Bu haftada aşkta şanslısınız. Aşk ilişkinizde güzel zamanlar var. Aşk ilişkinizde hızlı adımlar atılabilir. Bu hız bazen sorunlara neden olabilir. Aşk konusunda kararsızlıklar var. Bu konular 6 ay gündemimizde olacak. Sene başından beri para konuları gündemimizdeydi. Parayla ilgili yeni para kazanma yöntemleriyle ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Bunları anlamaya çalıştınız, kabullenmeye çalıştınız. Bu hafta bu konular sonuçlanacak. Artık yeni yöntemleri, yeni sistemler, yeni aletleri kabulleneceksiniz.
Son haftalarda çocuklarla ilgili konular daha fazla gündemimizdeydi. Bu haftada çocuklarla ilgili konularda güzel haberler var. Çocuklarla ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir. Çocuklarla ilgili konular nedeniyle evinizde değişiklikler de yapılabilir. Bu hafta uzun yollarla ilgili görüşmeler daha fazla olacak. Uzak yerler, uzun yollarla ilgili konularda imzalar atılabilir. Bu imzaları hafta sonundan önce atın. Hafta sonundan itibaren Merkür Retrosu başlayacak. 2 Ekim'e kadar imza atmamakta fayda var. Bu hafta eğitimle ilgili konularda görüşmeler var. Bu konularda imzalar atılabilir. Hafta sonundan itibaren 2 Ekim'e kadar eğitim konusunda imza atmayın. 2018 yılını bir hatırlayın. O zaman hayatınızda bazı temel taşları oturtmanız gerekiyordu. Bazı atılımlar yapmanız gerekiyordu. Hayatınızın hemen her alanıyla ilgili olduğu gibi özellikle iş, kariyer, eğitim konuları daha öndeydi. Şimdi o başlangıçların sağlam temellerini oluşturma zamanını yaşıyorsunuz. Geçen seneden beri bu konu hep gündeminizde. Bunun bilincinde olun. Disiplinli olun. Planda olun. Bunların altyapısını, temellerini oluşturun. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerde yoğunluk olacak. Bu alanlarda hızlı adımlar atılabilir. Bazı konular sonuçlanabilir. Önümüzdeki sene kısa bir süre Plüto burcunuza geçiş yapacak. 2026'dan sonra da hep burcunuzda ilerleyecek. İlerleyen senelerde farklı ve yeni teknolojik alet ve sistemlerle yeni iş konuları hep karşınıza çıkacak. Hayatınızda gizli kapaklı bazı olaylar çok fazla karşılaşmaya başlayacaksınız. Bu konuları yıllarca konuşacağız. Öncelikle önümüzdeki sene bunu tecrübe edeceksiniz. Ben de bunları anlatmaya çalışacağım. Doğum haritanızda 6 derece Kova burcu var ise sosyal mecralarda, sosyal alanlarla ilgili konularda eskiden yarım kalmış konular bu hafta tamamlanabilir. Doğum haritanızda 18 derece Kova burcu var ise evinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili, eşinizle ilgili ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında ruhsal olarak yoğun olacaksınız. Karamsar düşüncelerden uzak durun. Kendi enerjinizi anlamaya çalışın. Bunu ortaya çıkartmak için yöntemler bulun. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Haftanın son günü para konusunda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 5-11 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Hafta sonunda Balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizi çok etkileyecek. 2 Mart 2022'de yeni ay olmuştu. Bununla birlikte birçok yenilikler başlamıştı. Şimdi bu haftaki dolunay bu yeniliklerin tamamlanması süreci olacak. Hayatınızda birçok konuyu toparlayacaksınız. Zaten 2020 Haziran 2022 Haziran arasında hayatınızda bazı konularla ilgili değişiklikler yapmanız gerekiyordu. Evle ilgili, eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, işinizle ilgili, eğitim konularıyla ilgili birçok konuda değişimler yapılması gerekiyordu. Şimdi bunlar toparlanacak. Bu hafta bunları sonuçlandırmak daha kolay olacak. Son haftalarda ilişkiler konusu gündemimizdeydi. Bu haftada ilişkilerle ilgili güzel gelişmeler var. Duygusal zamanlar var. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta partnerinizle birlikte romantik planlar yapılabilir. Duygusallıkta detaylara takılmayın. Güzel enerjilerden faydalanın.
Bu hafta biraz fazla harcama yapılabilir. Bu harcamalar nedeniyle Ekim başına kadar finansal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili bazı konular bu hafta sonuçlanacak. Hukuksal süreçler var ise bu hafta bu konular tamamlanabilir. Eğer sonuçlanmayacaksa Ekim başına kadar sürüncemede kalabilir. Son haftalarda ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündemimizdeydi. Evinizle ilgili konular bu hafta tamamlanacak. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular da hala gündemimizde. Bu konularda bazı sonuçlar alınabilir. Ancak bu konular 6 ay sizi meşgul edecek. Yeni iş arayanlar, gayrimenkul sektörü, yemek sektörü, inşaat sektörlerinde, iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirin. 2008'den beri arkadaş ilişkilerinizde gizli kapaklı oyunlar içinde oldunuz. Arkadaşlarınızdan arkanızdan işler çevrilmiş olabilir. Bu durumu fark edince arkadaşlarınızla ilişkilerinizi belki bitirdiniz ama hala kin duyuyorsunuz. Bu ilişkilerin bittiğini kabul edin. İçinizdeki kin size zarar verir. Bundan vazgeçin. Sene başından beri sosyal mecralarda, sosyal alanlarda gizli kapaklı konular yaşamışsınız. Bunlar bu hafta açığa çıkabilir. Bu sizin farkındalığınızı artıracak. Bu konular her neyse bunların geride kaldığını kabullenin, bittiğini kabullenin, kinlenmeyin. Doğum haritanızda balık burcu 6 derece ise para konusunda bu hafta şans var. Eskiden beklediğiniz para elinize gelebilir. Doğum haritanızda balık burcu 24 derece ise kendinizi yetersiz ve değersiz hissetmekten vazgeçin. Kendi değerinizi anlamaya çalışın. Sizin hayal gücünüz çok kuvvetli. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Sonuna kadar mücadele edin. Doğum haritanızda balık burcu 18 derece ise kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Bu sizin hayatınızda bazı şeylerin farkına varmanıza neden olabilir. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapın. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde sonuçlanmalar olabilir. Onların hayatında değişimler olabilir. Onların yanında olun. Hafta ortasında biraz depresif durumlar söz konusu olacak. Kendi içinize çekilip kendinizle muhakeme süreci olacak. Hayatınızdaki birçok konuyu düşünün. Bitmesi gerekenleri iyi anlayın. Hafta sonundaki dolunay hayatınızdaki birçok konuyu toparlamanıza yardımcı olacak. Öncesinde bunu planlarını yapın. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Konuları toparlamak da kolay olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemezsiniz.